Herkese merhaba arkadaşlar. Sedef Koy'da inci gibi bir villa tanıtımıyla karşınızdayız. Tam böyle tatil havası alabileceğiniz, müstakil, sırt sırta bitişik ama bütün özellikleri, otoparkı, havuzu, bahçesi, terası tamamen müstakil bir hayat yaşayabileceğiniz. Tatil için geliyorsanız havlunuzu alıp denize sadece 1-2 dakika yürüyerek çok güzel Sedef Koy'a ulaşabileceğiniz. Yanında hemen 24 saat açık pazar yerine rahatlıkla ulaşabileceğiniz, ki bu çok büyük bir imkandır. 24 saatin altını da hemen açalım size. Gecenin 3'ünde 4'ünde, ki şu anda çok sıcak hava. Bu kadar sıcağa rağmen gidip alışverişinizi serinde gece 2'de 3'te yapıp yanında bir tatlı gözleme yiyip alışverişinizi rahatlıkla yapabileceğiniz pazar yerine yürüme mesafesinde çok yakın. Duvar boyları çok yüksek. Dediğim gibi tamamen müstakil diyebilirim arkadaşlar. Sırt sırta bitişik, onun da altını çiziyorum. Sonradan ya biz müstakil diye geldik, farklı bilgiler verip satış yapan arkadaşlarımız da oluyor ama biz onları tasvip etmiyoruz. Baştan söyleyelim arkadaşlar. Otopark bölümümüz standardın daha genişinde. Yani bir aracınızı park edip, bazı otoparklarda var, aracı park ediyorsun, kapıyı açarken çarpıyor. Onun gibi değil, hayır. Geniş bir otoparkımız var. 4x4 bir araç buraya çok rahatlıkla sığacaktır. Varsa alabilirsiniz. Fiyatı hemen baştan söyleyeyim. Açıklama kısmına bakıp bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Fiyat ve villanın bütün özellikleri dahil. Şurada bir tekerlekli sandalye çıkış yeri diyebilirim. Bu çok ince bir düşünce arkadaşlar. Hepimiz sağlığımıza çok şükür dua ediyoruz ama bu pozisyona düşmek de elimizden gelmeyecek bir durum. Bu yüzden bunu öngörüp bu şekilde düşünüp buraya bir tekerlekli sandalye çıkış yerinin yapılması ince bir davranış arkadaşlar. Çok bir maliyet mi? Belki değil, belki öyle ama bunu düşünüp yapabilmek de bence çok önemli bir durum. Buradan iniş çıkış yapabilirsiniz. Çocuğunuz varsa bisikletiyle merdivenlerden düşmeden buradan inip çıkabilir. Sadece sağlık için de değil, farklı amaçlar için kullanabilecek bir bölüm var arkadaşlar. Otoparkınıza aracınızı park ettikten sonra buradan sadece 5 basamak çıkıyorsunuz. Arkamızda çok güzel bir kapımız var. O da geniş, büyük alüminyum kapılar. Duvarları yine alüminyum korkuluklarla yükseltilmiş. Tahminim 70 santim. 70 santim kadar yükseltilmiş. Havuz bölümüne sonra geleceğim. Şu kısmı önce size göstereyim. Burada hemen hemen bir 15 metre kadar yeşil alan, çim bölümümüz var, bahçe bölümümüz var. Benim düşünceme göre, yani ben olsaydım nasıl yapardım diye de her zaman söylüyorum. Bu kısım böyle ekim için aslında çok elverişli görünüyor. En azından buraya bir domates, biber ekip 1 ay, 1,5 ay burada tatil yapacaksanız buradan çıt çıt kopartıp kahvaltınızı keyifle yapabilirsiniz. Çelik kapımız burada. Girişin üstü kapalı arkadaşlar. Tam kapının üstü tamamen kapalı. Bir sonraki yeri de havuza gidene kadar aralıklı bir şekilde altına da spot aydınlatmaları yerleştirilmiş. Bu duvar boylarını devamlı söylüyorum. Hatta şuradan yanına geçeyim. Siz de hizanızı o şekilde alın. Alçak gelebilir mi? Gelebilir. Tahminen burada 1,70 yüksekliği var. Bunlar yasal sınırlar arkadaşlar. Yani müteahhit bunu bu şekilde yapmak zorunda. Ama daha da üstüne çıkmak istiyorsanız bunu yandaki arsa boş villa da olsa, gerçi onlar da memnun olacaklar, bir tık daha, belki 2 karış daha buradan çıkartıp tamamen izole bir ortam yaratmanız mümkün. Alttan ısıtmalı arkadaşlar. Tesisatı burada, hemen bütün tesisatları döşenmiş evin dış kısmında. Burayı soracaksınız, eminim gördünüz ya, burası ne, niye burası açık diye düşünüyorsanız. İnşaat aşamasında arkadaşlar burası. Yandaki villa da aynı müteahhit yapıyor. Sürekli gir çık olması gerekiyor. Bu yüzden bir kısım böyle açık bırakıldı ama inşaat tamamen bitti. Ya bir 2-3 gün sonra orası da kapatılacak. Sadece çok ufak tefek eksikler var mı? Var. Sıfır villa da olsa alıp yerleşseniz bile mutlaka ufak tefek eksikler kalacak. Onlardan bir tanesi de duşakabinler mesela. İçeri girince göreceğiz. Yani tamamen bitmesini beklemedik. Bir an önce, sezonun ortasındayız çünkü. Gelen müşterilerimiz var, bakan arayan müşterilerimiz var, soran müşterilerimiz var. Onlar için her şey hazır olsun da hani çekimi öyle yapalım, önden yetiştirelim gibi bir düşüncemiz oldu. Havuzumuz arkadaşlar duvara tamamen cepheli, karşıda şelalesi var. Yan taraftaki villayla sadece demir korkuluklar var. Onlar da alüminyumla tekrardan yandaki sahiple anlaşılıp kapatılabilir, mümkündür. Oluklarımız hemen bir karış dışarıda kalıyor arkadaşlar. Oluğu niye söyledin şimdi Koray diyeceksin. Oluğu olmayan havuz da gördüm, o yüzden söylüyorum. Havuz yapıyorlar, oluk yapmıyorlar. Havuz taşıyor gidiyor vesaire. Burada öyle bir derdimiz yok. Tamamen seramik arkadaşlar. Havuz motoru hani yerde sizi rahatsız edecek bir bölgede değil. Şuraya böyle bir depo kısmı gibi bir şey yapılmış arkadaşlar. Havuz motoru tamamen bunun içinde. Hem görsel olarak hem de sizi zeminde rahatsız edecek bir detay burada yok. O yüzden güzel bir dokunuş. Belki kameriye bölümü için aslında şu kısım güneşlenmek için çok elverişli arkadaşlar. Saatlerimiz şu anda 1.30. Tam böyle güneşi de, öğlen güneşi de sağlıklı alıyor.
Orada güneşlenilebilir ama kamera alanı için bu kısmı tercih edebiliriz. Villamızın arka cephesi diyebiliriz buraya. Hem burada duş bölümümüz de var. Ya çok müstakil villa gördüm. Gerçekten çok müstakil villa gördüm. Videolarımı izliyorsunuz. Şu duşu ya burada bitişik bir villada yapılması çok güzel bir düşünce. 40 milyonluk villa satıyorlar ama duş koymuyorlar. İtici bir durum yani. Neticede havuza bile girsem burada duş alıp giriyorum. Deniz burada 2 dakika yürüyerek gideceğim, geleceğim. Hemen kumlu evin içine girmeyeceğim. Burada duş alanında ayaklarımı, üstümü duş alacağım, gireceğim. Güzel bir düşünce bence. Bu bölüm kamera bölümü olarak değerlendirilebilir. Velhasıl kelam. Üstü kapatılabilir, pergola sistemi yapılabilir. Bu şekilde kullanılabilir ki güneşin ters açısında kaldığı için öğle saatlerinde de gölge, ferah ferah da oturabilirsiniz. Tatlı da bir esintisi var. Dış cephe, dış bölüm, bahçe alanı, havuz alanı oldukça kullanışlı. Bir tane de burada tatlı bir şelalemiz var arkadaşlar. Yukarıdan böyle su sesi. Bunu her zaman söylüyorum. İnsanı rahatlatacak bu dünyada 3 tane ses vardır. Para sesi, su sesi, başka ses. Karıştırmayalım. Devam edelim arkadaşlar. Çelik kapıdan içeri girişimizi sağlayabiliriz. Hiçbir bilgi vermedim. 3+1, 2+1, 4+1 vesaire. Girelim. Triplex olduğunu zaten gördünüz videodan. İçeri girelim, beraber keşfedelim arkadaşlar. Bitişik villa ama akıllı ev sistemi atlanmamış. Bunu da hep söylüyorum. Müstakil villalarda çok gördük ama bitişik bir villada şu anda bu akıllı ev sistemini ilk defa görüyoruz. Panelle hemen oradan yönlendirebiliyorsunuz. Arkası hemen lake giydirme yapılmış. Duvar boş bırakılmamış ve gelen bölümü de normalde standartta burası mesela TV ünitesi olarak tercih edilirdi. Bitişik villalardan emsal olarak söylüyorum. Gördüklerime kıyasla. Ama bu duvarın tamamı böyle dolap olarak değerlendirilmiş. Akıllıca bir düşünce. Şuradan hemen vestiyer alanı gibi başlıyor arkadaşlar. Vestiyer alanımız. Ondan sonrası böyle süsleme amacıyla fotoğraf, biblo o tarz şeyleri koymak için küçük heykelcikler olarak değerlendirebileceğiniz alan var. Sonrası ihtiyaç. İçerisi led aydınlatmalı. Cam kapaklı arkadaşlar. Dolap bölümlerimiz başlıyor. Büfe olarak kullanabileceğiniz bölüm. Kahve köşesi olarak da değerlendirebilirsiniz. Prizleri var burada. Tezgahı da o şekilde değerlendirmeniz mümkün. Dolap alanı olarak oldukça yeterli. Salon ve mutfak, Amerikan mutfak ama en sevdiğim detaylardan bir tanesi de bu. Mutfağı adayla ayırmak. Bu da gerçekten çok bir maliyet değil. Yani şuraya atacağınız tek parça bir Chimstone tezgah. Tek döküm çıkıyor zaten. Altına yapacağınız kapak zaten mutfak dolaplarına yaptığınız kapaktan ekstralarıyla yaptırıyorsunuz. Ama düşünce olarak gayet de kullanışlı olmuş. Yemek masası olarak şuraya bir 3-4 tane bar sandalyesi alıp sabah kahvaltısı için en azından düşünebilirsiniz. Bahçeyi kullanmayacaksanız. Mutfak bölümümüz de girişte hemen sağ kısımda alıyor arkadaşlar. Geniş, beyaz tamamen tercih edilmiş. Sadece kulplar siyah. Ocak bölümü. Evyemiz de beyaz. Şu musluk seçimi çok villada denk geliyorum. Bir türlü denk gelmiyor. Ya bu beyaz oluyor, o siyah oluyor. Tam renk uyumunu yakalanmıyor ama burada şu kulplarla beraber bunun da siyah olması akıllı musluk büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar. Ufak da olsa aslında etkili bir tercih arkadaşlar. Mutfak araları da yine böyle siyah beyaz damarlı seramikler tercih edilmiş. Fırın bölümümüz oldukça yeterli. Prizleri de üstte gömbeli gizli bir şekilde. O da tatlı. Dolap bölümümüz. Merdiven altı bir küçük boş depo olarak kullanabilirsiniz. Küçük bir ardiye olarak kullanabilirsiniz. TV ünitesi şöyle bir güzellik, şimdi metrekareler oldukça verimli kullanılmış. TV ünitemiz hemen merdivenin köşesine konumlandırılmış, bir panel çıkması arkası. Bunlar sabit, çok güzel ama şuraya bir yemek masası bölümü de ayrılmış arkadaşlar. Yani tahminen buraya bir 8 kişilik bir yemek masası değerlendirebilirsiniz. Belki şu sesler çıkabilir. Yemek masasını koydum, oturma düzeni nasıl yapacağım? Onu da bu şekilde değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Kameranın olduğu yerden böyle L koltukla tamamen televizyon cephesine odaklı oturma düzeni oluşturabilirsiniz. Yemek masası sizi çok alanda daraltacaksa ada mutfağı kullanabilirsiniz. O da sizi daraltıyorsa yan tarafta girişte gösterdiğim bölümü pergola ile kapatıp çok güzel değerlendirebilirsiniz. Seçenekleri çok. Merdivenin hemen yanında böyle bir separatör var. 3 tane böyle dikdörtgen alan ayrılmış, süsleyebiliriz. Güzel bir ayrım olmuş. Mermer basamaklarımız var. Üst kata çıkıyoruz. 2 kat daha göreceğiz. Orta kattayız arkadaşlar. Sürpriz bir kat daha göreceğiz. Burası neymiş? Büyük ihtimalle çamaşır bölümü olarak düşünülmüş. Bak çok güzel. Normalde boş kalırdı. Çöpe gidecek bir alan. Biz aşağıdaki banyoyu da göstermedik. Mutfağın hemen girişinde. Çelik kapının arkasında bak unuttuk, aklımıza kaynadı. En son inerken orayı da bir küçük göstereceğim. Aşağıda da bir lavabo duş alanı var arkadaşlar. Atlamış olmayalım. Burada ortak banyoyu görünce aklıma geldi. Her katta var.
Ortak banyodan alan tasarruf etmek için de buraya böyle dolap dizayn edilmiş, çamaşır ve kurutma olarak düşünebilirsiniz. Termos olarak kullanabilirsiniz. Kurutma yoksa sadece altını çamaşır olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Etkili bir formül çünkü metrekareyi oldukça güzel kullanılmış. Duşakabin gelecek buraya böyle bu şekilde. Şurada bir niş bölümümüz var. Duş hem tepeden hem de yanda seyyar olarak kullanacağınız şekilde ayarlanmış. Ben burayı da oda zannettim ama bak güzel düşünülmüş arkadaşlar. İlk yatak odamız ebeveyn banyolu. Burada düşünce şu şekilde, yatak başı buraya geliyor arkadaşlar. Aydınlatmalarıyla bakalım yanıyor mu? Aydınlatmaları da açalım. Merkezi klima sistemi var. Hepsinin tesisatı hazır. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Yatak başını dizayn ediyorsunuz. Şuraya bir 3 kapaklı elbise dolabı rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. İki taraftan da aydınlık. Şurada bir Fransız balkonumuz var. Havuza cepheliyiz burada. Burada da bir balkonumuz var ama balkonun içine böyle bir bakalım. Küçük de olsa küçüktür ama hep söylerim bahçe yeterli. Burada böyle bir 3 metre 3,5 metre kadar kullanacağınız bir balkon bölümümüz mevcut. Belki ileride kapatırsınız. Elbise giyinme bölümü olarak düşünürsünüz. Tercihe kalmış. 2 kişinin kullanacağı özel bir banyo var. Ebeveyn banyolu dedik. Duşun için arkadaşlar görebiliriz. Şurada duvarın bölümü, buraya da yine duşakabin geliyor. Duş bölümü, niş bölümü geniş ayrılmış, güzel olmuş. Aydınlatma penceresi var, havalandırma penceresi var. İki önceki villada bunu göstermiştim. Motor kullanıyorlardı. Bazı yerlerde motor ben pek tasvip etmiyorum. Doğal hava tabii doğal ışık. Her şeyden daha önemli. İkinci yatak odamızın içine giriyoruz. Hemen hemen bir 17 metre diyebileceğimiz bir yatak odası arkadaşlar. En azından odanın içindeki dizaynı yatağa yerleştireceğimiz bölümden düşünebilirsiniz. Dikdörtgen odalarda genelde eşyalar çok daha rahat sığıyor. Çünkü yatak bölümü belli. Bu kısım elbise dolabı olarak belli. TV tesisatı burada. Şu köşeye bir makyaj masası. Yerleşimi çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Buranın da ışıkları yanıyordur. Burada da gene bir Fransız balkonu var. Havuza cepheliyiz. Havuza atlanır mı? Atlanmaz. Arada bir kısım çünkü mesafemiz kalmış. Klima tesisatlarını söyledik, hazır. En üst kata çıkacağız. En üst katta güzel bir teras göreceğiz. Devam edelim. Triplex villamızın en üst katına geldik. Burada bir yatak odası, bir ortak banyo. Aşağıdaki ortak banyo ile aynı. Geniş bir yatak odası. Hem özel çıkabileceğiniz buradan yatak odasından bir alan var. Hem de yan taraftan ortak olarak çıkabileceğiniz bir bölüm var. Şunları da yakalım. 3+1 kısmi ayrı mutfak diyebiliriz. Müstakil bir villa diyebiliriz. Hatta rahat da diyoruz. Rahat eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz bir yatak odası. 2 oda size aşağıda yetiyorsa burayı da salon olarak düşünebilirsiniz. Vakit geçirebilecek bir bölüm olarak düşünebilirsiniz. Buradan çıkmanız mümkün. Otomatik panjur sistemleri var. Tek tuşla açılıp kapananlar. Başında beklemiyorsunuz. O başında beklenen olayı ben sevmiyorum. Dediğim gibi ortak olarak çıkabileceğiniz de burada terasa çıkabileceğiniz bir bölüm var arkadaşlar. Güzel bir villa. Sakin. Sağ tarafınızda yeşillik arkadaşlar. Burası ne? Duydum. Yan taraf arsa arkadaşlar. Şurası da arsa. Karşısı da arsa ama ondan sonrası hazine arazisi. Yani bu şu demek, tahminen bir 3-5 yılda orası öyle yeşil kalacak. Ama daha sonra satılır mı satılmaz mı orasını göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Geniş bir teras bölümümüz var. Teraslarda her zaman şöyle söylerim. Ki şundan da bir hatırlatma yapalım. Buraya yapan müteahhitin bir villasını da gene satmıştık zamanında. O da aynı şekilde triplex'ti. Terasta böyle bölüm vardı. Üstünü kapattık. Bakın burası da mutfak bölümü. Burayı da mutfak olarak düşünebilirsiniz. Tesisatları hazırlanmış ama ekstra olarak yapılmamış. Bazı müşteri var istiyor, bazı müşteri var istemiyor. İsterseniz eğer burayı da bir mutfak bölümü olarak düşünebilirsiniz. Pergola ile kapatabiliriz. O zaman çok daha keyifli bir alan olacaktır. Deniz manzaramız var ki zaten baştaki drone görüntülerinden siz bunu gördünüz. En sağlıklı deniz görüntüsü ama şuradan arkadaşlar. Bu birazcık da şey gibi olacak. Hani İstanbul'da klasikleşmiş bir daire tanıtımında. Abi şuraya koy, ayağını çıkar, denizi görüyorsun. Denizi görüyor muyuz? Görüyoruz. Hemen karşımızda arkadaşlar. Yürüyerek ulaşabileceğiniz bölümde güzel bir villa gezdik. Arkalı önlü satılık. Arkasının fiyatı farklı. Buranın fiyatı farklı. Hepsini açıklama kısmında göreceksiniz. Şimdi bir sonraki videoda görüşürüz. Elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyorum. Gitti gidiyor. Görüşürüz.